Evet, merhabalar. Deli Emin'den yine ilkler sizler için. Sağ olsun takipçimiz videomu izlemiş. Ford 250'yi çok merak etmiş ve benimle beraber bayiye gelip görmek istediğini söyledi. RZ'ye baktık, ZT'ye baktık, bir de Ford'a baktık. Artı eksi hesaplarını tekrar burada kendisi yaptı. Videoyu izlediğinde de yapmış olduğu bazı hesaplar varmış kafasında. İşte önünde çift disk olması, koltuk ısıtmanın olması, sele altının geniş olması, ekranın daha konfor odaklı konumlaması, işte ön camın rüzgar saptırıcısının daha ivmesinin iyi olmasına gibi, işte çanta demiri de arkasında hazır. Bu gibi sebeplerden dolayı bir de fiyatı ZT'ye göre biraz daha uygun. Bundan dolayı kendisi bu ürüne yoğunluk verdi. En nihayetinde de güzel de bir indirim kampanya yapıldı. Bundan dolayı da bu ürünü kendisine hayırlı olsun diyelim satın aldı. O plaka işlerini yaparken ben de kendisinden abi dedim bu motoru sökebilir miyim? Varyatör motor kısmını açıp bakabilir miyim dedim. Neden diyecek olursam bu motor Zontes'in ZT ve RZ'den daha iyi kalkıyor dedim. Yani ilk kalkış torku çok daha iyi hissedilir durumda. Bunun bir varyatör debriyajına bakabilir miyim dedim. En azından ileriye yönelik parçalarında da nedir ne değildir. Yani ortak kullanılan parça var mı, ne gibi farklılıklar var. Bunlardan ötürü kendisinden izin aldım. Sağ olsun kırmadı beni. Ben de takımlarımı getirdim. Şimdi sizlerle beraber Türkiye'de bir ilk olan Ford'un sökmesi ve içerisinde kullanılan varyatör, debriyaj, kayış, debriyaj balatası gibi de durumlarını bakalım. Nasıl bir malzeme kullanılmış, ne gibi şeyler bizi bekliyor. Daha sonrasında da bu motorun sürüş videosunu yapacağım. Bir çıkıp test edeceğim. Hatta yine Antalya grubundan arkadaşları da çağıracağım. RZ ile de yan yana bunun kalkışını, top speed'ini test ediyor olacağız. Şimdi motoru sökmeye başlayalım. Evet, şu an varyatör kısmının sökümü için tüm şeffaflığıyla alt varyatör vidaları görünüyor. Bunu 8 anahtar tutacak şekilde yapmışlar. Görünmeyen bir vida var. O da bunun iç kısmında. Bakın parmağımın ucunda. Bunu da sökebilmek için bu paspası kaldırıyor olacağız. Paspası kaldırınca alt kısmında bu şekilde 3 tane vida var. Bu vidaları da sökmemiz gerekecek. Bunun için avadanlığın içerisinden çıkan alyanı kullanabilirsiniz. Avadanlık demişken bu akünün üzerindeki koruma kapağı, avadanlık kabı ve avadanlık içerisinde de çıkan alyan, tornavida, yine bir büyük boy alyan, amortisör ayar anahtarı, bir de 14-17 anahtar var. Bu gibi anahtarları da kullanarak motorla ilgili birçok tadilatı, tamiratı kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi buradaki vidaları da söktükten sonra bunu biraz öne çekiyor olacağız ve bu aradan da buradaki şu vidayı da rahatça sökeceğiz. Sonrasında da bu kapağı olduğu gibi alacağız. Bunun için tork değerlerine bakalım. Ben 100'de başlıyorum. Evet. 100 tork kullanarak bakın güzel silikonlu o-ringli bir vida yapılmış. Şimdi daha önceki videolarımdan bahsettiğim gibi şayet eğer amatör tarzdaysanız el becerinize güveniyor ama vidaların yerini karıştırırım diyorsanız bunu söktüğünüz yerlere koymanızda fayda var. Muhtemelen bu şekilde yapılmasının sebebi bu vidalar çok fazla düşüyor ve kayboluyor. Bundan dolayı vidalar üzerinde kalsın diye bence ince düşünülmüş. Çok zorlayınca çıkıyor ama siz çıkarmadan bu şekilde yerine bırakabilirsiniz. Güzel düşünülmüş. Bakalım bizi nasıl bir varyatör bekliyor olacak. Şimdi tüm vidaları açsak dahi, üzerinde bıraksak dahi buradaki varyatör kapağını bakın parmağımın ucunda gördüğünüz silikon ve contalı şekilde yapmışlar. Buna da motor yeni olduğu için herhangi bir çekiç vesaire ustalar gibi vurup da arkadan böyle çektirmek istemedim. Çünkü yapışık bir durumda. Elinizle çektiğiniz zaman gelmiyor.
Bunun için bir tane güzel şöyle düz tornavida. Şu arada bakın parmağımın ucunda. Şurada bir tane çentik var. Bu çentiğin olduğu yere tornavidayı takarak bu şekilde kaktırıyorsunuz ve kapak olduğu gibi çıkıyor. Henüz çıkartmadım. Teoride böyle. Çünkü içeride bir de kelepçesi var. Bu kelepçenin de üzerindeki vidayı açmak gerekecek. Yani varyatör sökümü için tüm vidaları açtıktan sonra kelepçeyi çıkarıyoruz. Bunun için de buradaki paspası kaldırıp 3 tane vidayı alıyoruz. 3 vidayı alınca bunu kaldırıp aradan üst vidayı söküyoruz. Daha sonra varyatör kapağını kendimize çekerek çekliyoruz ama gelmiyor. Tornavida yardımıyla aradan bu şekilde bir hareketle varyatör kapağını çıkarıyoruz. Daha sonrasında da aşağı gelen bu hortumun ucundaki kelepçeden kurtuluyor olacağız. Şimdi o kelepçeyi de çıkarıp varyatörün içine bakalım. Hatta durdurmayayım videoyu. Şu şekilde tek elimle bakalım bizi nasıl bir şey karşılayacak. Evet, ben de şu an sizlerle beraber görmüş oldum. Ama kelepçeyi çıkarmaya gerek kalmadı. Varyatörün içerisindeki şöyle koyalım, inceleme yapalım. Sünger bir varyatör filtresi kullanılmış. Bu süngerler geri dönüştürülebilir ve yıkanabilir, temizlenebilir süngerler oluyor. Bunun haricinde silikon tıpası var. Yine sabitleme burcumuz burada var. İkinci burcu buraya koymuşlar. Karşılığında var mı? Varyatör içerisinde yok. İkisi de kapak üzerinde geldi. Güzel bir koruma yapılmış debriyaj balatasının etrafına. Ön varyatör biraz ufak. Bu da ne andırıyor bana? Aynı RZ'de olduğu gibi. Bakın yeri müsait. Ama buraya ufak bir varyatör konulmuş. Bunun da sebebini anlıyorsunuz. Yani makinenin torklu olmasının sebebi demek ki bu büyük debriyajı. Şimdi sökelim ve debriyaja bakalım. RZ'de ve ZT'de HZG marka kullanılıyordu. BMW ve Watch serilerinde olandan. Bakalım bunda ne çıkacak. Bunun da kayışı yine Gates. Gates'in PowerLink versiyonu. Kodu neymiş? 99023. Ama bu kayış tek taraflı. Diğer Zontes grubunda, Yamaha grubunda çift taraflı oluyor. Aderansı daha yüksek oluyor. Yani bakın daha sıfır makine. Bunu test edeceğiz aslında. Bunu boyayayım. Bir de testten sonra söküp bakalım. Ama görüntü itibariyle kayış henüz alt tarafa varmamış, ulaşmamış görünüyor. Bunun da alt tarafa ulaşması, bunun daha yukarıya çıkması demek. Çünkü yukarıda biraz hala payımız var. Şimdi sökelim, debriyajın içerisine bakalım. Evet, muhafazayı sökebilmek için benim ilk tercihim bu kenarda 2 tane 10 var. 10 vida. Burada da alyan konulmuş. Yine 100 torktan başlayarak 100 torkla yemiyor. Hemen 200 deneyelim. Evet, 200 tork ve Loctite kullanılmış içerisinde görüyoruz. Bırakmama sebebi de muhtemelen orta sertlikte Loctite. Evet, her iki vidada da Loctite kullanılmış. Mavi orta sert olan. Bu da güzel düşünce. Ne kadar belli oluyor kamerada bilmiyorum ama karşılığını da şunu da söktükten sonra göstereyim. Her iki tarafta da Loctite kullanılmış. Şimdi buraya bakalım. Buraya da yine alyan kullanmanız gerekecek. 50 numara bir alyan, buna bir uzatma kolu takayım. Şu an 200 torktayım. Evet, aynı 200 torkla bunu da açabildim. Bunda da yine Loctite'lar var. Güzel düşünce. Evet. Ama burada ya bir nem ya da bir su var. Sebebini bilmiyorum. Onu da birazdan anlayacağız. Gördüğünüz gibi o vidaları sökmek size muhafazayı almanıza olanak sağlamıyor. Bunun için de 19 anahtarla orta kısmı sökmem gerekecek. Yine 200 torkta açacağını sanmıyorum ama bir deneyelim.
200 yemiyor. 300 bakalım. Eğer siz bu tarz şeylerde kendinizden emin değilseniz o zaman bir kalemle, keçeli bir kalemle buradan tork değerlerini işaretleyerek aynı torkta geri sıkabilirsiniz. Evet, 300'de bunu açabildim. Sırasını siz de eğer şaşıracak olursanız bu şekilde video kaydıyla yapın. Somunun altında da bir adet pulu var. Tüm bunları da yerlerini, işte 10 anahtarlar sağ tarafta, alyanlar sol tarafta gibi bir ufak kutuya bunların tümünü koyabilirsiniz. O puldan sonra burada da bir rulman. Bu şekilde bir rulman kullanılmış. Değişik bir rulman yapısı. Yani bunları söktükten sonra muhtemelen bu da rulman içerisine geçmeli. Çünkü içerisinde yağ kanalları var. Rulman içerisine yağ kanalı konulmuş. Güzel düşünce. 6909 numaralı rulman. Şimdi gelelim debriyaj tasımıza. Motorun yeni olduğundan bahsetmiştim. Bundan dolayı herhangi bir aşınma da yok. Fakat herhangi bir marka ibaresi de göremiyorum. Ama RZ'nin tasıyla aynı. Sadece materyal, görsel, renk farkı var. Balans noktaları bile RZ ile aynı. Şimdi balata durumu yine RZ'de olduğu gibi sarı balata ve muhtemelen 5 milimlik balata. Ama bunu sökebilmek için önce ön varyatörü alalım. Varyatör de sanırım yine 19 numara. Gelelim varyatöre. Bakın burada sabitleme noktaları var. Herkes de bu şekilde torklu tabanca olmayabilir. Bu sabitleme noktalarını kullanarak bazı anahtarları var. Bu anahtarlarla bunu sökebilirsiniz. Ama bilmiyorsanız, elinizden gelmiyorsa da zorlamamanızı tavsiye ederim. Geçenlerde bir grup üyemiz buraları kırmış. Evet, yine 300 tork denedim. 300 torkta çıkarmayı başardım. Aynı şekilde vida ve pulu var. Şimdi varyatörümüzü alalım. Hareketlerini görüyorsunuz. Bu motorla sadece 3 kilometre yol yapıldı. Bu arada onu da göstereyim size. Şu şekilde bir açılışımız var. Motorla gelsin, slide'ımız bitsin. Evet, 3 kilometre yapıldı. Görebiliyoruz. Şu şekilde 3 kilometre. Sahibi de ben de bir tur attık bununla. Kararma sebebi diğerlerin motorda da olduğu gibi sensör var. Karanlık sensörü. Bundan dolayı ekranımız kararıyor. Ama biz konumuza geri dönelim. Varyatör kısmına bakalım. Şöyle aşağı indireyim. Evet. Sahibi kendisi gözükmek istemedi. Yanımda da olmak istemedi. Saygı duydum kendisine ama teşekkür ediyorum tekrar. Çünkü bunu kolay kolay herkes yapmaz, izin vermez. Evet, söktüm. Değişik bir debriyaj karşıladı beni. Bakın içeriden rulman kısımlarını görebiliyoruz. Bu arada debriyaj yayı biraz kısa. Muhtemelen bu torklu kalkıyor dememin ve beni şaşırtmasının sebebi bu debriyaj balatası. Değişik bir pervaneli yapı konulmuş arkasına. Bunlar da görsel olarak değil, döndüğü zaman soğutmada çok işe yarıyor. Pervane yapısı var. Şimdi şuradan bir içini yayı gererek bakın kilitli bir yapı konulmuş. Her iki tasın karşısında da kilitli bir mekanizma var. Bu da buradaki güç kaybı olmasını engelliyor. Bakın şimdi bıraktıkça bunlar birbirine yanaşıyor ve aşırı yüklenmede her iki taraf karşılıklı olduğu zaman birbirini örtüyor. Aynı zamanda da arada da bir boşluk yüzeyi yaratıyor. İki tasın birbirine sürtmesini de engelliyor bu. Yani bunda da bir marka göremedim. Sadece iç kısmında ne yazmış? 65 yazıyor. Burada bir logo var. Satürn logosuna benziyor. Venüs ve Satürn logosu. Farklı da bir ibare yok. Ama bu logoyu araştıracağım. Sizler de şöyle görün, şayet bileniniz varsa. Şurada Satürn Venüs logosu var. Evet, Loctite olan kısımları görebiliyoruz. Yanımda Loctite'ım var bu arada. Aynı orta sertlikteydi. Ama buradaki
suyu çözemedim. Muhtemelen nem. Kapalı alan olduğu için bu gibi alanların içerisinde hava kalıyor. Ve bu kalan havada soğukta, soğuk sıcak dengesinde en son soğuktan dolayı da böyle nem yapmış. Buraya bir kod vurulmuş. B2428 yazıyor. Sebebini bilemem. Gelelim varyatöre. Evet. Anlatmak istediğim şey buydu. Bu üründe varyatör biraz ufak kullanılmış. Gördüğünüz gibi yine 8'di yalnız. Bunun içerisinde de su var. Yine oluşan nemden. Bagaların herhangi bir yönü yok. Sağ sol yönü yok bu bagada. Yanımda terazim yok. Tartamayacağım ama bakın aynı Venüs Satürn logosu burada da var. Yani Rainbow'da de benziyor bu arada. Uçan bir kuş. Martı şeklinde. Hassas terazi var mı sizde? Yok. Yok değil mi? Tamam. Bu şekilde ama varyatörün yapısı bakın. Rulman konulmuş. İçerisindeki şu kapağı tekrar kapatayım. Bunlar büyütülebilir. Çok müsait. Özellikle ön varyatör kısmı oynanarak bu motor çok daha üst seviyelere gelebilir. Bakın rulmanı ve mil bu şekilde. Değişik bir yapıya sahip rulmanlı ve keçeli bir varyatör burç kısmı yapılmış. Burada da oynama yapılabilir. Şimdi bunun da alt temas noktasını gördünüz. Bu varyatör ön kısmı değişerek çok daha atik bir makine olabilir. Bununla da özel ilgileneceğim. Şimdi bunun görmüş olduk. Bir de hava filtresine bakmak istiyorum. Hava filtresini de sökelim. Bakalım bizi ne karşılayacak. Nasıl bir filtre, ne ile uyumlu bir filtre. Buna da bakalım. Yine video çok uzamaması adına ara kesiyorum videoyu. Buralara da işaretler konulmuş. Vidalar ve karşılığında işaret var. Benim size tavsiyem, işte yeşil işaretleri görebiliyorsunuz. Benim size tavsiyem, şayet bunları matkapla ya da şarjlıyla söküyor olsanız bile sıkarken hiçbir koşulda bunları şarjlı ya da bu şekilde makineyle tam olarak sıkmayın. Boşluğunu alabilirsiniz ama son sıkma işini elinizle yapın. Çünkü bu plastikler çok çabuk yalama olabiliyor. Yalama olduğu doğrultuda da buna düzen tutturamıyorsunuz. Artık akıllı vidaların atılması gerekiyor. Sonra uğraşıyoruz. Böyle değişik işlerle. Kapağımız intihar etti. İnfiale uğradı. Bu şekilde bir kağıt filtremiz var. Artık neyle uyumlu olduğunu bakacağız. Şu an ezbere evet görsel olarak çok fazla benzer olsa da şu çapını, enini, boyunu bunları ölçmeden bir şey diyemeyeceğim ama ben hiçbir motorda hava filtresini kafama takmıyorum. Neden? Kötü senaryoda temizlemeyi geçtik. Artık yağ buharı olduğunu varsayalım. Bundan dolayı da buraları keserek kendiniz süngerlerden çok güzel spor hava filtreleri yapabilirsiniz. Bu sebepten dolayı bu kısımlarını keserek içerisine 2 tane güzel süngerden spor hava filtresi yapabilirsiniz. Bununla ilgili yine kanalımda spor hava filtresi videosu olacak. Ona da bakabilirsiniz nasıl yapacağınız konusunda. Yağ buharı tutucu hortumumuz burada. Buradan gönderiyor sisteme. Bu da ayrı bir konu. Onun da yine videosunu kanalda bulabileceksiniz. Hava filtresi de bu şekildeydi. Bahsetmiş olduğum şey bu. Yani şu an vidayı hafif boşluğunu alarak sıkıyorum ama tamamen sıkmıyorum. Bunun da sebebi burayı yalama yapmamak. Bu şekilde sıktıktan sonra ince ayarlarını da elinizde çok sıkmadan, bunlar çok fazla titreşime uğrayıp bozulacak kısımlar olmadığı için bu kısımları elinizde sıkmanızda fayda var. Sadece bu motor için değil. Bu tarz olan her yerde bu parçaları elinizde sıkmanız gerekecek.
Evet, şimdi temizliğini yaptım. Tekrar motoru toplayacağım. Kayış üzerindeki ibareleri size okuyayım. 15-24 Samsun Ceyhan 0-29 0-30-31 diye gidiyor. 3 Adana çift 06 olarak kodu bu. Yani 28'den 33'e kadar değerleri ama 15-24 SC 029 3A olarak da bakabilirsiniz. Yine yakından göstereyim. Gates'in Powerlink serisi 990-23 kayışımız bu şekilde. Yine bu kayışın da yönü var. Yazılar bu şekilde olacak. Bu şekilde takmanız gerekecek. Bunun üzerinde herhangi bir ok yok. Ama yazıyı sökerken okuduğumuz şekilde olması gerekiyor. Hani biz sökerken de bu şekildeydi. Yine aynı şekilde takıp toplayacağız. Şimdi dikkat edilmesi gereken şeylerden biri de yine yağlamaktı. Daha önceki tamir bakım videolarımdan izleyeceğiniz gibi millerin içerisini yağlıyoruz. Balataları zımparalıyoruz ve güzel bir şekilde temas alanlarını hepsini temizliyoruz. Bu motor sıfır. Sahibine sordum, abi zımpara yapayım mı buna dedim. Yok, yapma Onur, tak geç dedi. O yüzden kendi isteği doğrultusunda toplama işlemini yapıyorum. Yine Loctite'larını süreceğiz. Önce içerisini temizleyelim. Daha sonra yine Loctite'larını sürüp bu motoru toplayacağız. Varsa merak ettiğiniz, aklınıza takılanları yorumlara yazın. Ben çift kamerayla çekim yapıyorum. Diğer detaylarını da yine gözümüzden kaçırdığımız şeyler varsa onları da oradan diğer açılara bakarak da söyleyebilirim. Şimdi toplama aşamasındayım. Evet, şimdi toplama aşamasındayız. Videonun başında göstermek istediğim yer burasıydı. Yani tornavidayı takıp kaktıracağız dediğim yer bu kısımda. Alt tarafta kalıyor. Yine iki tane pulumuzun olduğundan eminiz. Sabitleme pullarımız. Vidaları ben sizi görebilirsiniz diye çıkardım. Bu şekilde normalde kauçuklu içerisinde kalıyor. Bu şekilde oluyor. Ben bunları görebilmek, boyutlarının çapına bakabilmek için çıkardım. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken iki nokta: yüzüklerin, bileziklerin olması, bu contanın doğru şekilde geçiyor olması. Siz kullanım sonrası sökeceğiniz için bu filtreyi de 8 anahtarla açıp çıkarıp temizleyebilirsiniz. Yani bu başlangıçta bahsettiğim kelepçeyi çıkarmaya gerek kalmadı. Bu durumda da varyatörü sökebilmek için sadece buradaki 3 vidayı sökebilmemiz bizim için yeterli oluyor. Şimdi bunları aynı şekilde güzelce sabitleyeceğiz. Bakın, üstteki geçti, alttaki de geçti. Bu şekilde hizaladıktan sonra da bunları da sabitlememiz gerekecek. Yine bunda da yüzle sökmüştüm. Hatırlarsanız yüzle söktüğümü aynı şekilde yüzle sıkacağım ama aşırı derecede değil. Yani tık yaptığı zaman bırakacağım bunu. Bu kısımları aşırı derecede sıkmaya gerek yok. Tekrar oturduğundan emin olalım. Hemen yüzü alalım. Bir kere vurdurmak yeterli. Aşırı şekilde yapmaya gerek yok. Evet, bu kadar. Bunda da tereddütünüz varsa bu sökmüş olduğunuz kısımları da işaretleyebilirsiniz. Yaklaşık tersine mühendisliğimiz 10-15 dakika kadar sürdü. Tekrar sahibine çok teşekkür ediyoruz. Şimdi motorun diğer kısımlarına bakalım. Evet, hiç zarar vermeden tüm vidaları güzelce sökmüş olduğumuz torkla sıktık. Daha sonra bu vidaların da tümünü elimizde çok zorlamadan, sıkı olduğundan emin olduk. Filtremizi gördük, varyatörümüzü gördük. Daha sonra buradan sökmüş olduğum 3 tane vidayı da aynı şekilde buraya takıyorum ve paspasımı yerine koyarak bu işlemi bitiriyorum. Şimdi ne var? Motoru sürüş yapmadan önce lastiklerimizin havasını kontrol edeceğiz. Akü durumunu, yakıt durumunu kontrol ettikten sonra trip metremizi sıfırlayıp gerekli cihazları motor üzerine bağlayıp GPS'te ve kamerayla beraber
Bu yakışıklı devirde sürüş videosu yapacağız. Şurayı topladıktan sonra motor inceleyelim. Bu kısmı takarken bir şey var. Vidanın biri kalın, ikisi ince. Kalın olan ve bilezikli olan vidayı ön kısımda sağ, ön kısma takmanız gerekecek. Diğer ön sol ve arka vida ince. Buna da dikkat edin. Şimdi motoru toplayalım. Evet, yine motordan çıkan alyanla beraber 3 vidayı sıktıktan sonra paspasımızı da çıkardığımız gibi burada silikon kauçukları bastırarak yerine oturtabiliriz. Bu arada kullanıma bağlı olarak ilerleyen süreçlerde güneş, yağmur, hava sıcaklık ve soğukluktan dolayı bu paspaslarda şekil form bozuklukları olabilir. Bunun için bu kısımlarını sabun dökerek kayganlaştırarak yerine takabilirsiniz. Oturduğundan emin olmak için de bastırdıktan sonra da geri yukarı çekerek kontrol etmeniz gerekecek bu şekilde. Bakın takılı. Ama siz çok çekmeyin. Bu şekilde geçtiğinden emin olduktan sonra işiniz bitti. Şimdi motorun diğer teknik yerlerine bakalım. Yağ filtresi nerede? Yağı nereden doluyor gibi bu detaylarına da bakalım motorun. Evet, şimdi toplama işlemimiz bittikten sonra ne yaptım? Biraz eğildim, motorun altını üstünü kurcaladım. Nedir ne değildir. Şimdi gördüğüm bazı hoşuma giden şeyleri size şöyle kameranın açısını ayarlayarak göstermek istiyorum. Şimdi bu görmüş olduğunuz sehpanın, şöyle odaklayayım kamerayı. Şöyle sehpanın gördüğünüz gibi kauçuk bir takoz koymuşlar. Motor bloğuna çarpmaması, ses yapmaması adına güzel düşünmüşler. Evet, kamerada aşırı ısı hatası alarak kayıt yarıda kalır gibi oldu. Hemen bir düzelttik, üfledik. Takozdan bahsetmiştik. Buraya bir kauçuk koymuşlar, takoz motor bloğuna. Bir de karşılık yapmışlar buna böyle. Bunu güzel düşünmüşler. Ses yapmasın, vurmasın diye. Aynı zamanda ayaklıktan almış olduğu darbede sönümlemesi için. Diğer taraftan enjeksiyon yakıt depo tahliyesi hortumunu buraya bırakmışlar. Ama daha çok ilgilendiğim nokta ne kadar belli oluyor bilmiyorum. Yakıt pompasını ve filtresini buraya koymuşlar. Bakın beyaz olarak gördüğünüz yakıt filtresi, hemen onun gerisinde de şu siyah soketle görmüş olduğunuz yakıt pompası var. Onu da buraya koymuşlar. Bu arada da kaynakları görebildik. Boşluksuz güzel bir kaynak. Yine switchli bir ayaklığımız. Motorun altı kapalı formda. Kapalı formda, fakat şu ön tarafta da yine radyatörden gelen havalandırma ve içeriye bir fan koymuşlar. Bu açıdan çok iyi göremedik. Ama içerisinde büyük bir fan var. Yine kauçuk takozlarımız şasi hareketi için ayarlanabilir. Süspansiyonumuz var. Süspansiyon hareket mesafesi gayet iyi görünüyor ama bunu sürüşte bakacağız. CST arkada 14, önde 15 inç jant çapları var. Bakalım. Şimdi bugün şirket prosedürü gereği satış yapılan ürün aynı gün teslim edilemez ibaresi var. Bundan dolayı yarın kendisi plakasını da bastıracak, gelecek. Biz de bu motoru hakkıyla güzel şekilde test edeceğiz. Şimdi bu video bizim içeriğimiz. Motorla alakalı sökmesi, takması, materyal görmesi adına olsun. Bu arada yine es geçmeyeyim. Akümüz burada. O aküyü bu şekilde bir kapağı var. Bu kapağı da buralara vidalayarak sabitliyorsunuz. Yine sigorta ve benzeri durumlarda bunun içerisinde kauçuk yapılmış. İçerisinde de böyle sigorta ve röleler var. Akümüz de burada. Teknik anlamdaki bilgileri. Kanalımda motorlarla ilgili birçok video mevcut. İzlemenizi tavsiye ederim. Bu videoyu izlediğiniz için de size teşekkür ederim.